Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, yine bugün bomba gibi geldim. Efsane bir karışımla karşınızdayım. Ne yapacağız bugün? Hem güneş lekelerimizi gidereceğiz, sivilce lekelerini gidereceğiz. Aynı zamanda cildimizi sıkılaştıracağız. Bu karışımı hem yüz bölgenize hem boyun ve dekolte bölgenize çok rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Gerçekten efsane bir karışım. Şimdi malzemeleri gösteriyorum. Ne kullanacağız? Kil kullanacağız, zerdeçal kullanacağız, kahve içtik kahvemizi. Bunun telvesini kullanacağız. Şekersiz yaparsanız tabii ki çok daha iyi olur. Gül suyu kullanacağız. Hepsi bu kadar. Çok kolay malzemeler. Bence hepinizin evinde vardır. Ben bentonit kil kullanıyorum ama evde beyaz kil varsa normal aktardan aldığınız onları da kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Şimdi maskemizi hazırlamaya başlayalım. Beyaz kil kullanacağım. Ben bentonit kili kullanıyorum. Mis Bahçeli'ni aldım ama siz dediğim gibi aktardan da alabilirsiniz çok rahatlıkla. Beyaz kil demeniz yeterli. Bir yemek kaşığı beyaz kil ekliyorum. Beyaz kili niçin ekliyorum? Cildimi sıkılaştırmak için. Cildi sıkılaştırıyor. Aynı zamanda eğer siyah noktalar varsa onları yok ediyor. Aynı zamanda gözenekleri sıkılaştırıyor. Canlarım, beyaz kil çok faydalı. Ve zerdeçal kullanacağım. Zerdeçaldan bir çay kaşığı kullanıyorum. Yeterli olacaktır bana bir çay kaşığı kadar. Kahve telvesi kullanacağım. Dediğim gibi içtiğim kahvenin telvesini kullanıyorum. Kahve telvesini niçin kullanıyorum? Kahve telvesi mesela içtiğinizde kahve nasıl sizi uyarıyorsa aynı şekilde cildinizi de uyarıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Böylece anti-age etkisi oluyor ve aynı zamanda ölü derilerden cildinizi arındırıyor. Bir tatlı kaşığı kahve telvesi yeterli olacak bana. Zerdeçalı için kullanıyordum. Zerdeçal içindeki kalsiyum sayesinde cildin üst tabakasını yeniliyor. Magnezyum sayesinde kırışıklıklara iyi geliyor ve aynı zamanda lekelerin rengini açıyor. Ve gül suyu kullanacağım. Gül suyunu niçin kullanıyorum? Gül suyunu da gözenekleri sıkılaştırmak için daha sıkı, daha canlı ve daha aydınlık bir cilt için kullanıyorum. Normalde gül suyunu mesela geceleri tonik olarak kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Eğer tonik almak istemiyorsanız gül suyunu tonik olarak cildinizi temizleyebilirsiniz. Şu şekilde benimki işte Mis Bahçe'nin kullanıyorum ama tek handikapı fısfıslı olması yani kapağının açılmaması. Normalde bir yemek kaşığı kadar yeterli olacak. Elinizde gül suyu yoksa suyla da ıslatabilirsiniz bu karışımı. Böyle bayağı bir uzun sürüyor tabii ki ıslatmak benim için. Normalde 1-1,5 kadar yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır ıslatmak için. Gül suyu da ama böyle gerçek doğal gül suyu olduğu zaman çok güzel kokuyor arkadaşlar. Yani onu ben mesela hemen ayırt ediyorum. Doğal mı değil mi diye artık alıştım çünkü. Yani herhalde 3 yemek kaşığı kadar oldu. Ben tam ölçemiyorum canlarım. Siz böyle çamur kıvamına gelinceye kadar gül suyu ekleyeceksiniz. Baktığınız tam karışmadı. Şeyden de blenderdan da geçirebilirsiniz tabii ki. Şimdi ben bu karışımın içinde iyice eritmeye çalışacağım. Evet canlarım bu şekilde gördüğünüz gibi çamur kıvamına geldi. Hem sürülmesi çok çok kolay olacak. Şimdi yüzüme zaten sürerken göstereceğim. Evet şimdi yüzüme sürüyorum. Sürmesi de çok çok basit olacak. Ben zaten canlarım biliyorsunuz ki zerdeçallı maskelere bayılırım. Kahve telvesini de çok severim. Yani şöyle anlatayım ki bütün sevdiğim malzemeleri karıştırdım. Ama cildin pH'ine uygun hale getirdim tabii ki. Asla cildimizin pH ile oynamıyoruz. Doğal maske hazırlarken bile bu çok çok önemli bir husus çünkü. Bu şekilde sürüyorum. Bunu böyle kuruduktan sonra peeling yaparak da çıkartabilirsiniz. Ya da çok kurumasını beklemeden 15-20 dakika sonra yıkayabilirsiniz. Yani benim mesela şu an peeling'e ihtiyacım olsaydı bekletirdim. İyice kurumasını beklerdim yarım saat kadar. Ama daha yeni peeling yaptığım için çok ihtiyaç duymuyorum. Bir de şunu bana çok soruyorsunuz işte sivilceli cildim var, aktif sivilceler var, peeling yapabilir miyim? Asla yapamazsınız. Çünkü eğer aktif sivilce varken peeling yaparsanız o sivilce dağılır, bütün yüzünüz sivilce olur. Peelingin yararını göreceğinize zararını görürsünüz. Onun için asla önermiyorum. Bakın nasıl kolay sürülüyor. Şu şekilde göz altlarına uygun değil canlarım. Ama videonun başında söylediğim gibi boyun ve dekolte bölgesine sürebilirsiniz. Elinizde sorun var, lekeler var, eliniz çok kırışmaya başladı.
Orada kullanabilirsiniz. Ne güzel sürüldü. Zerdeçalın sarı rengini biraz muhabbet ediyorum yani. Zerdeçalın sarı rengini yüzümden arındıramıyorum diyorlar. Ben yıllardır zerdeçallı maske yaparım. Ve hiçbir zaman o sarı rengin yüzümde kaldığını görmedim şimdiye kadar. He, kötü bir zerdeçal aldıysanız aktarlardan boya maddesi içeren o zaman çıkmayabilir. Çıkmazsa da çıkartırız. Nasıl çıkartırız? Sütle silerek çıkartabilirsiniz. Ama ben mesela Arifoğlu'nun zerdeçalını kullanıyorum. Çok da memnunum. Büyük marketlerde bulabilirsiniz ama ben sizler için de link bırakacağım. Ben öyle internet sitesinden alıyorum. Onun linkini bırakırım açıklama kısmına. Marketlerde bulamayanlar da oradan alır. Hiçbir problem yaşamaz. Evet canlarım, bu şekilde sürdüm. Şuralara sürmemişim fazla. Şimdi dediğim gibi ben 15-20 dakika bekleyeceğim. Ama eğer peeling yapmak istiyorsanız yarım saat kadar bekleyin. Daha sonra böyle oğlayarak çıkartacağız. Ama ben direkt yıkayacağım. Yarım saat 15 dakika bekleyeceğim ben. Siz peeling yapacaksanız yarım saat bekleyeceksiniz. Bunu zaten açıklama kısmında yazayım ki hani unutulmasın. Sonra zaten görüşeceğiz. Evet canlarım, bu şekilde cildimi yıkadım ve tonikle temizledim. Gördüğünüz gibi sarı leke asla kalmadı ve cildim nasıl görünüyor? Ben buradan çok iyi görünüyorum ama bilmiyorum oradan nasıl görünüyor. Işıl ışıl parladı, bir aydınlandı, bir böyle gerildi. Zaten bu maskenin amacı hem lekelerin rengini açmak hem aynı zamanda da sıkılaştırmak cilde. Ondan dolayı ben özellikle boyun ve dekolte bölgenize de uygulamanızı istiyorum. Ben burada videoda uygulamadım ama siz mutlaka uygulayın. Maske artarsa 3 gün buzdolabında saklayabilip 3 gün sonra tekrar uygulayabilirsiniz. Haftada 2 gün bu maskeyi uygulamak uygundur. Şimdi kremimi süreceğim ben. Eğer elinizde leke kremi varsa, lekeleriniz de varsa leke kremi kullanabilirsiniz maskeden sonra. Ama ben anti-aging kremimi süreceğim. Dark Stimulus Skin Plus. Bunu zaten defalarca sürdüğümü görmüşsünüzdür. Hatta bitiyor yani, çok üzgünüm. Gerçekten özellikle kış aylarında kuruyan cildimi en iyi nemlendiren krem diyebilirim sizlere. Şu şekilde masaj yaparak da biraz kremimi sürüyorum ve maskemizi yine tamamladık. Yine çok güzel bir karışım hazırladık. Yine bir aydınlandık, yine bir parladık. Daha ne olsun? Bu bakımları yapın canlarım. Sakın öyle, bazen bana soruyorlar doğal yöntemlerden çözüm buluyor musunuz gerçekten diye. %100 buluyorsunuz. Zaten eskiden yani her şey doğalmış biliyorsunuz. Fitoterapi diye bir gerçek var. Bunu da unutmamak lazım. Doğadaki her şeyin bize faydası var. Yediğiniz her şeyi yüzünüze sürebilirsiniz. Onun için bunlar tartışma konusu değildir. Yalnızca hazırlanırken cildinizin pH'ını bozmayacak şekilde hazırlamak önemlidir. Onun dışında doğal yöntemler, bugün ilaçlar bile doğal bitkilerden çıkartılan etken maddelerle hazırlanıyor. Yani hani içerisinde kimyasallar konuluyor koruyucu olarak. Bizim bu maskelerde koruyucu kullanmamıza gerek var mı? Hayır, yok. Çünkü biz anlık sürüyoruz. Bozulma ihtimalleri yok. 3 gün buzdolabında saklıyoruz ya da 7 gün buzdolabında, o kadar. Ben size demiyorum ki maske hazırlayın 6 ay saklayın diye. Çünkü içerisinde koruyucu olmayan şey bozulur. Normal mantık bu. Bu şekilde yine bir videonun sonuna geldik. Tabii ki yine üzgünüz. Ama bir sonraki hafta yine size çok güzel karışımlar bekliyor olacak. Onun için ne yapın? Takipte kalın. Ne diyorduk videonun sonunda? Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni çok sevmeyi kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere sevgilerimle.